Sizce bir mobil oyunu hiç kod yazmadan 10 dakika içerisinde yapabilir miyiz? Bugün bunu test edeceğim. Sizlerden de bana eşlik etmenizi isteyeceğim. Bu arada epeydir aklımda bir mobil uygulama yapıp store'lara yükleme hayali vardı. Şimdi bunu Replit platformunu kullanarak deneyeceğim. Bu arada ben bir yazılımcı değilim. Koddan az buçuk anlarım ama baştan sona oturup kod yazamam. Kaldı ki bugün yazılımcılar da artık kod yazma süreçlerini Replit gibi platformlara devretti. Aslında yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte Vibe Coding uygulaması hiç kod bilmeyen birinin de bir uygulama yapmasını, aynı zamanda bir yazılım ajansının da iş süreçlerini kolaylaştırmasını sağlar hale geldi. Tabii ki bu işi hiç bilmeyen biriyle uzmanlar arasında ortaya çıkarttığı iş anlamında ve tabii ki kalitesi anlamında farklılıklar olacaktır. Ancak burada benim hedefim hiç kod bilmeyen ama hayalinde bir oyun yapmak isteyen birinin bile yapay zekayı kullanarak bunu hayata geçirebileceğini göstermek, ispatlamak. Bakalım bunu yapabilecek miyim? Şimdi aklımdaki oyunu denemek için Replit'e Gmail'imle giriş yapıyorum. Bu arada şu tarz sorular da gelebiliyor. Bu uygulamayı telefondan deneyebilir miyim şeklinde. Replit'in mobil uygulamaları var. Uygulamaları indirip onlar üzerinden de deneme yapabilirsiniz. Şimdi ben doğrudan bu ekrana nasıl bir oyun istediğimi tarif ediyorum. Şimdi CarJam tarzı bir mobil oyun yap dedim. Bu arada aşağıda default olarak web app seçiliydi ama ben mobil yazar yazmaz. Yani onun bir mobil uygulama olduğunu anlar anlamaz sistem otomatik olarak seçimi değiştirdi. Start diyorum. Evet, Replit oyunu arka planda yapmaya başladı. Bu arada bu aşamada sohbette bilgilendirmeleri göreceksiniz. Şu anda şunu yapıyorum, bunu yapıyorum şeklinde. Bu noktada da mesela agentların çalışmasını durdurup tekrardan sohbet eder gibi oyuna değişiklikler ekleyebilirsiniz. Ama bunu biz en son aşamada yapalım. Yani oyunu önce bir görelim. Ondan sonra yapmak istediğimiz değişiklikleri yine sohbetten yaptırmaya çalışalım. Bu arada Fast ikonunu görüyorum ama bu yanlış hatırlamıyorsam paket içeriğine dahildi. Yani uygulamayı daha hızlı bir şekilde yapmak isterseniz bu Fast özelliğini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yine Agent Tools bölümü var. Burada da yine kullandığınız hem sanırım pakete göre bu alanları değiştirebilirsiniz. Max'a geçebilirsiniz. Ama mesela App Testing aktif, yani kendi testlerini arka planda yapıyor diye anlıyorum. Bu arada promptumuzu Türkçe yazdığımız için sohbette sanırım Türkçe ilerliyor. Burada herhangi bir sıkıntınız yok. Yani illa İngilizce kullanmanız gerekli değil Replit kullanırken. Evet, oyun yavaş yavaş yüklenmeye başladı. Paketi yüklemem gerekiyor diye belirtti. Görselleri kontrol ediyormuş. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıktı. Şimdi oyunumuz hazır. Önce burada bir test etmeye çalışalım. Ama sağ menüde görüyorsunuz yönlendirmeler var telefondan test etmek için. Birazdan onu da deneyelim. Çünkü bir mobil oyun yaptık. Telefondan test etmemiz gerekiyor. Oyna diyorum. Seviye seviye yapmış. Birinci seviyeye geçtim. Şimdi burada bu kırmızıyı aşağıda da belirtiyor. Kırmızı arabayı, bunlar birer araba, çıkışta taşıyarak seviyeyi tamamla diyor. Yani çıkışta şu okun olduğu yer. Öncelikle şuna tıklıyorum. Buraya getiriyorum. Buna tıklıyorum. Geriye getiriyorum. Buna tıklıyorum. Buraya taşıyorum. Ve kırmızı arabamı buraya getiriyorum. Bakın yukarıda 4 hamlede bunu yaptığımı söylüyor. Ve buna uygun bir şekilde bana puan verdi. Sonraki seviyeye geçiyorum. Sonraki seviyeyi dedi. Bu arada gitgide zorlaşıyor seviye seviye. Tıklayıp indirdim ve hemen önü açıldı. 2 seviyede bunu hallettik. 12 puan verdi. Şimdi bunu hemen telefonda da test edelim. Şimdi telefonu aldım. Şimdi burada önce Expo uygulamasını indirin diyor. Onu indirelim öncelikle. Uygulamayı indirdikten sonra hemen kamerayı açıyoruz ve oyunumuz için QR okutuyoruz. Open in Expo Go diyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda telefonda da şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Telefonda da oyunu görebiliyoruz. Evet, oyunun butonları da yüklendi ama burada tabii ki tasarımsal anlamda çeşitli şeyler var. Bug'lar var deyip onları sohbetten düzeltmesini isteyebiliriz. Şimdi hiç ben bunlara takılmadan oyun çalışıyor mu buna bakacağım. Oyna diyorum.
Birinci seviyeye tıkladım. Burada yine aynısı açıldı. Yani desktop'ta oynadığım açıldı. Bu arada sürükle bırak mantığıyla çalışmıyor. Yani telefondaki bir oyun için bu yanlış olabilir. Mesela sürükle bırak şeklinde yapmasını isteyebiliriz. Tıklama mantığıyla çalışıyor biraz. Evet, seviye tamamlandı şeklinde geldi. Sonraki seviyeye bakalım bir de. Evet. Gayet başarılı bir uygulama olmuş. Dediğim gibi böyle görünümlerde belli başlı hatalar var. Bunları düzeltmesini isteyebiliriz. Bu arada tabii telefon kaynaklı da olabilir. Ona uyumlu olmayabilir. Şimdi hemen sohbete dönüş yapıyorum ben tekrardan. Burada bazı şeyleri değiştirmesini isteyelim. Oyun tıklama mantığıyla değil de sürükle bırak şeklinde çalışsın. Tasarımsal olarak bir değişiklik talebi de isteyelim. Onu da görelim. Evet, gördüğüm şeyleri yazdım. Sürükle bırak mantığıyla çalışsın dedim. Test ederken yazıların üst kısımları kesiliyordu dedim. Bunları değiştir dedim. Bir de tasarımsal anlamda bir değişiklik görmek için butonların rengini mavi yap dedim. Hemen bu talepleri gönderdim. Buna göre güncelleme yapacak. Biz de sonra tekrardan buradaki testi sürdürürüz. Şimdi bakın renk değişikliği buraya yansıdı. Yaptığı değişiklikleri arka planda test ettiğini de söylüyor sohbette. Birazdan telefonda tekrardan güncel versiyonu biz de test edeceğiz. Şimdi tüm hataları çözdüğünü söylüyor. Önce bu ekranda bir bakalım. Oyna diyorum. Birinci seviyeye bakalım. Şimdi sürükle bırak mantığıyla da az evvel mesela tıklıyorduk, ona göre hareket ettiriyorduk. Şimdi sürüklüyorum, tutup bırakıyorum bu şekilde. Evet. Şimdi de telefondan test edelim tekrardan. Hemen QR'ı okuttum. Evet, bu sefer yazıda kesilme de yok. Bu sorunu da çözdük. Şimdi oyna diyorum. İkinci seviyeye bakalım bu sefer. Evet, süper. Sürükle bırak mantığımız da çalışıyor. Ya sadece dediğim gibi mesela seviye tamamlandı. Bu yazı net gözükmüyor. Bunu konuşa konuşa tekrardan rahat bir şekilde düzeltebiliyoruz. Bunu da zaten test edip görmüş olduk. Seviyelere dön diyeyim. Şimdi ana menüye döndüm. Şimdi gelelim aslında en önemli kısma. En önemli kısım ne? Oyunumuzu artık son haline getirdikten sonra bunu tabii başkalarının oynaması için store'lara yüklememiz lazım. Bunun için de burada bir publish butonu var hemen sağ üstte. Bunu kullanacağız. Önce publish diyorum. App'i store'lara yüklemek için app ikonunu kendi hazırladı. Yani dilersek sohbet ekranından bu ikonu beğenmediysek bunu değiştirmesini de isteyebiliriz. Burada bize özel bir landing page. Hemen open diyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aynen bu şekilde. Aslında sizler de mesela telefonunuzdan denemek için bunu okutup doğrudan deneyebileceksiniz. Expo'yu indirdikten sonra. Publish kısmına dönüş yaptım. Aynı zamanda bir URL de var. Yani sizlerle bunu da paylaştığımda bu oyunu test edebilirsiniz. Hemen aşağıda Publish var. Publish'e tıklıyorum. App Store'a göndermek için, App Store'da yayınlamak için uygulama hazır diyor. Start Publishing diyelim. Ya benim developer hesabım yok ama adımları göstermek için aslında ilerliyorum sizler için. Ayrı bir pencere açtı. Burada aslında Expo üzerinden oyunumuzla ilgili işte projemizin ismini vesaire belirliyoruz. Devam et diyorum. Sonrasında burada developer hesabınıza aldığınız maili gireceksiniz. Şifrenizi gireceksiniz ve buradaki adımları teker teker devam edeceksiniz. Ardından App Store'da aslında Test Flight bölümüne buradaki oyun yüklenecek. Orada da yine istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Tıpkı YouTube'da SEO yaptığımız gibi App Store optimizasyonu yapabileceğiniz, başlık, açıklama, işte keyword yazabileceğiniz alanlar var. Görseller yükleyebileceğiniz yine alanlar var. Bunları da düzenledikten sonra aslında o testteki uygulamanızı
onaylanıp yayınlanması için yine publish diyebilirsiniz. Aslında gördüğünüz gibi süreç bu kadar basit. Aranızda eğer developer hesabı olanlar varsa yine Replit üzerinden tüm işlemleri böyle basit basit ilerletip oyununu, uygulamasını store'lara yükleyebilir. Eğer siz de mobil uygulamaya da oyun yapmayı istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Replit'in linklerini açıklamaya bırakıyorum. İster bilgisayarınızdan ister telefonunuzdan Replit uygulamasını kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca açıklamaya bıraktığım link üzerinden Replit Core paketini satın alırsanız $10 değerinde Replit hediye kredisi kazanabilirsiniz. Tabii bu sayede de daha fazla projeyi hayata geçirebilirsiniz. Eğer kanalımda vibe coding tarzı videoları daha fazla görmek isterseniz bu videoyu beğenerek benim anlamamı sağlayabilir, kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.